Tarihin en ilginç askeri birliklerini incelediğimiz serinin yeni videosuyla devam ediyoruz. İyi seyirler. Cengiz Han'ın Moğol ordularına seneler sonra liderlik eden bir komutan, Timur. Sancağı altında yalnızca Moğolları değil, Türkleri de toplamıştı. Bu da aslında onu yenilmez yapan etkilerden biri olmuştu. O, hayatının bütün dinamiğini dünyayı fethetme amacı üstüne kurmuştu. Bu amaç onun için hiç de zor değildi. Çünkü elinin altında o dönemin en güçlü ordusu bulunmaktaydı. Bu ordunun büyük bir kısmı süvarilerden oluşuyordu ve neredeyse tamamı yaylı birliklerdi. Bunun yanında mızraklı ve kılıçlı birlikleri de mevcuttu. Ordunun en dikkat çekici yanı ise Delhi Savaşı'ndan sonra dahil ettiği filleriydi. Filler muharebede çok fazla efektif olmasa da düşmana korku saçmak ve ortalığı dağıtmak için birebirdi. Bu yıkıcı ordu Timur'un liderliği ve askeri dehasına güveniyordu. Sürekli kazanan bu yapı sıkı bir komuta kademesine ve hızlı bir iletişim hattına sahipti. Hız açısından da dönemindeki diğer ordulardan daha süratli olması onları farklı kılıyordu. Ordu arasındaki iletişim büyük sayılara rağmen çok rahat bir şekilde gerçekleşiyordu. Muharebe alanında düşmanla savaşırken dahi üstün sayılarda olan bu ordu ani baskınla düşmanı şaşırtabilecek bir hamle yapabilmekteydi. Çocukluğundan itibaren at üstünde olan bu askerlerin hem disiplini hem de savaş yeteneği eşsizdi. Ayrıca hem at hem de fil yetiştiriciliği yapan bu ordunun her bir üyesi üstlerine ve gelen emirlere sıkı sıkıya bağlıydı. Disiplin her şeyden önce geliyordu. İşi ehline vermeyi düstur edinen Timur, koyduğu kanunlara göre ordusundaki fillerin tepesinde bulunan okçular kesinlikle Türk olmak zorundayken, fillerin bakımıyla ilgilenecek kişilerse Hindu olmak zorundaydı. Timur neredeyse bütün muharebelerinde düşmanı istediği konuma çekerek orada savaşmayı planlamış ve uygulamıştı. Muazzam bir emir komuta sistemine sahip olan ordu, kısa sürede hızlı manevralar yaparak ordunun merkezini hızlıca değiştirebilirdi. Süvariler hem yay atışıyla menzili kullanır hem de hücum anında ordunun merkezini oluştururdu. Kısa sürede kesin zaferler alan Timur'un ordusu kuşatmalarda da etkiliydi. Bu yeteneği sayesinde birçok şehri çok kısa sürede fethetmişti. Çoğu zaman sayıca üstün olan ordu düşman ordusunu kanatlardan çevirerek torbaya alıp imha etmekteydi. Bu çemberden kaçış yalnızca yarma hareketiyle mümkündü ki bu da çoğu zaman intihar demekti. Ancak bu ordunun da bir zafiyeti vardı elbette. Timur'un ordusu savaşı gerçekleştirmek istediği alana yerleşirken gelen ani bir taarruz karşısında oldukça boşluklar vermekteydi. Timur'un savaş stratejisi çoğu zaman muharebeden önce belirlenirdi ve o pozisyona geçene kadar tehlikeye çok açıktı. İskender Makedonya'dan başladığı fetih serisini doğuya kadar sürdürdü. Öldüğü zaman Trakya'dan Indus Nehri'ne kadar uzanan geniş bir alanı ve Orta Doğu'nun büyük kısmıyla Mısır'ı fethetmişti. Makedon kuvvetlerinin en önemli yeniliklerinden biri dönemin çoğu mızrağından daha uzun bir falanks mızrağı olan Sarissa'ydı. Ordunun merkezi olan bu falanks birimleri dönemindeki çoğu orduya ezici bir üstünlük sağlıyordu. Ek olarak bu ordu süvariler ve dönemindeki en gelişmiş kuşatma silahlarından olan mancınıklar ve kuşatma kuleleriyle desteklenmişti. İskender başarısının büyük bölümünü düzensiz ve zayıf bir savaş gücünü güçlü bir savaş makinesine dönüştüren babası 2. Filip'e borçluydu. Makedon ordusunu sıfırdan kuran Filip ve o ordunun içinde büyüyen İskender dönemlerinin en yıkıcı kuvvetini inşa etmişlerdi. Hem babası hem de İskender kuvvetlerini falanks olarak yeniden düzenleyerek, itaatsizliğe katı cezalar vererek ve askerleri sürekli ağır eğitimlere tabi tutarak bu orduyu geliştirdi. İskender'in taktikleri nadiren değişiyordu. Makedon ordusu en ön hattan en arkaya doğru 8 sıralı bir falanks düzeni oluştururdu. Bu olağanüstü uzun mızrakları sayesinde geçilmez bir duvara çeviren bu formasyon döneminde bir ilkti. Böylece ilk sırada bulunan askerler düşmanı mızraklarıyla 5 sıra kadar önde karşılayabiliyordu. Daha az disiplinli ellerde bu taktik kanatlardan süvari tarafından kolayca kırılan kapışmaya dönebilirdi.
Ancak Makedon birlikleri o kadar iyi eğitilmişti ki birden fazla bölüğe ayrılarak hızlı bir şekilde yan saldırılara karşı yeni cepheler oluşturabilmekteydi. Makedon ordusunun başarıları komutanının dehasından ayrılamaz olarak görülmektedir. Burada genellikle sorulan soru şu: Makedonlar İskender'in taktik dehasıyla yönlendirilmeden, yani İskender olmadan bu başarıları sağlayabilir miydi? Cevabı kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak tarih bize gösterdi ki Makedon fetihleri İskender'in vefatından sonra sona erdi ve bu imparatorluk birçok bölüme ayrıldı. Ondan sonra da bu ordu bir daha asla aynı kudrete ulaşamadı. Bu savaşçılar aslında ne Timur'un ordusunun ne de İskender'in askerlerinin elde ettiği başarıyı elde edebildi. Fakat bu savaşçılar topraklarında yaşamak için verdikleri mücadeleyle bence bu listede anılmayı hak ediyor. Özgürlüğe düşkünlükleriyle yerliler olarak bilinen Apache'ler, cesaretleri ve savaş teknikleriyle Avrupalı kolonilere korku salmıştı. Bu birlik Amerika kıtasında kendi halinde yaşayan yerlilerden oluşuyordu. Bu birliğin oluşmasının asıl sebebi Amerika'ya göç eden Avrupalılardı. Ancak bu birlik maalesef ki Avrupalıların yaptığı katliamı önleyemedi. 1500'lü yıllarda Amerika kıtasında 120 milyon yerli yaşarken Avrupa'nın nüfusu sadece 90 milyondu. Yapılan göçten sonra yerlilerin %90'ı hunharca öldürüldü. Bu da insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biriydi. Özellikle unutulmayan liderleri Geronimo'nun 50 savaşçısı kalana kadar ABD birliklerine karşı savaşması düşmanları tarafından bile saygı kazanmasına yol açmıştı. Bugün hala bazı kesimlerde bulunan Apache'leri görmek neredeyse mümkün olmasa da geleneklerine bağlı ve kıtanın gerçek sahipleri olarak sessizce yaşamlarını sürdürüyorlar. Son olarak bu birlik hakkında doğru bilinen bir yanlış da kafa derisi yüzme geleneğidir. Bu zamana kadar Hollywood filmlerinden bu şekilde öğrenmiştik. Ancak işin aslı tam tersidir. Soykırımın devam ettiği dönemde devlet tarafından yerlilerin kafatasını getirene $5 ödül veriliyordu. Bir süre sonra devlet kafataslarını koyacak yer bulamayınca sadece kafa derilerini getirene $5 vereceğini duyurdu. Böylece beyazlar artık kafa derisi toplamaya başladılar. Kadınlarının, çocuklarının kafa derilerini yüzen beyazlardan intikam almak için yerliler de öldürdükleri beyazların kafa derilerini yüzmeye başladılar. Bu şekilde bugün yerlileri kafa derisi yüzen vahşiler olarak tanıyoruz. Ama yerliler bunu beyazlardan öğrenmişti. Ve istatistiklere giremeyecek kadar az kafa derisi yüzmüşlerdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.